Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimi uzman doktor Hüseyin Metin. Hocam hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? Bizler Sağ olun, de çok çok iyiyiz. teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hocam şöyle uzunca bir soru sormak istiyorum. Evet. Sıvı yüz germe nedir? Nasıl uygulanır? Uygulamanın yarar ve olası komplikasyonları nelerdir? Şimdi sıvı yüz germe, yani vücutta eksik olan aslında hücreler arası matrikste yer alan hyaluronik asit maddesinin yerine konularak yapılan bir işlemdir. Genelde işte iğneyle yapmaya çalışıyoruz ama bunu tabii krem şeklinde olanları da var. Ama bizim yaptığımız iş daha çok iğneyle. Bunu hani daha yüzeyel mezoterapi iğneleriyle de yapabiliriz ya da daha derine inerek kemik üzerinden başlayarak kas arası, işte dermal bölge, hatta daha da üst bölgelere de yerleştirerek yapabildiğimiz bir işlem. Bunu hani vücudun anatomisi, özellikle yüzün anatomisini bozmadan, kişinin hani başka bir kişiye benzetmeye çalışmadan kendi eski fotoğraflarına benzeyecek şekilde yapmamız Bir gerekiyor. miktar geriye götürüyoruz. Evet, geriye götürüyoruz. Zamanda yolculuk gibi bir şey diyebiliriz buna. Şimdi yüz anatomisini çok iyi bilmemiz gerekiyor bunun için. İşte üstten aşağıya başlayarak hani zigoma, orta yüz, işte nazolabial, gerekiyorsa dudak ve çeneyi düzelterek kişinin işte 10 yıl, bazen 15-20 yıla kadar, hani kişinin yaşına göre tabii. Hani 40 yaşındaysa 20 yaşa indiremiyoruz ama 30 yaş Doku civarında. kayıpları yerine konularak yapılıyor. Evet, aynen öyle. Yani bu tam olarak oturduğu zaman işte 6 hafta gibi bir süre oluyor bu. 6 haftada kişi gerçekten Sonucu 6 hafta kırışıklıklarından sonra mı kurtuluyor görebiliyoruz? ve %1 lifting oluyor. Yani ilk kontrolü 2 hafta sonra yapıyoruz. İşlemden hemen sonra %50'sini görüyoruz sonucun en az. Ama tam 6 haftada oturması oluyor ve ondan sonra da ortalama 1 yıl süreyle kişi yüzünü rahatça kullanabiliyor. Yani komplikasyonları var mı hocam? Olası bir Komplikasyon yine iğneli bir işlem olduğu için, hani iğne yaptığınız yeri eğer iyi biliyorsanız ciddi bir komplikasyon yaşamazsınız ama hani şimdi bu işi sadece doktorlar yapmıyor. Bazen hani merdiven altı yerlerde görüyoruz. yapan yerler. Eğer oralarda Maalesef. yaptırıyorsanız ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ama komplikasyon oranı %1'in altında. Genelde en fazla hani iğne girerken bir damarı delebilirsiniz. İşte ufak bir kanamaya sebep olur. Morarma. Evet, morarma olur. Birkaç gün içinde geçer o. Ona yönelik kremlerimizi veriyoruz. İyileşiyor aslında ama hani merdiven altı yapılan işlemler bazen bana da hani danışıyorlar ne oluyor ne bitiyor diye. Komplikasyon olarak. Evet, komplikasyon tedavisi yapmaya çalıştığımız zamanlar da oluyor. O zaman ciddi nekroz olaylarıyla karşılaşıyoruz. Hocam konu dağılmadan da sormak istiyorum. Öyle bir durumda karşılaştığınızda bir tedavi süreci ne kadar oluyor? Yani çok çabuk geriye dönebiliyor musunuz yoksa bir bekleme süresi var mı? Yani ortalama 1-1,5 ayı buluyor. Hatta bazen o nekroz gerçekten doku kaybına sebep olabiliyor. Yani o doku kaybı olduğunda o zaman gerçekten kişiyle... Kombine tedavilerle yapılıyor zaten. Evet, kombine kombine tedavilerde tedavi. Hani zaman alıyor. Bizim hem zaman alıyor hem de hani bizim yetebildiğimiz yerler var, yetemediğimiz yerler var. Yetemediğimiz yerlerde de hani rekonstrüksiyon amaçlı başka işte plastik cerrahlara falan yönlendirmemiz gerekebiliyor. Ama genelde biz hani işin ciddiyetine göre eğer çok erken gelmişse yapılan işlemi bir miktar eritip oranın rahatlamasını sağlıyoruz. En azından o nekrozu bir şekilde durdurmamız lazım. Ondan sonra kişinin durumuna ortalama 1 ay, 1-2 ayda bulduğu oluyor. Nekrozla beraber aslında vücudun ya da yüzün başka bölgelerini de etkileyebiliyor. Yani dudak dolgusu yaptığında Evet, burun aynen. bölgesi, şakak bölgesi hepsi etkilenebiliyor. Evet, yani nereye yaptıysanız o bölge yani nasıl kanlanıyorsa o kan damarlarının olduğu her yere, hatta kişiye hani eğer ciddi düzeyde bir Anatomik damar trasesi boyunca aynen damar gerçekleşiyor. trasesi boyunca kişi eğer hani yine merdiven altı bir yerde yaptırmışsa hastanın inme geçirmesine kadar gidebilecek bir durum yaşatabilir yani. Yani hayati durumlarla da karşılaşabiliriz. Hocam şu an biz çok merak ediyoruz aslında, onu sormak istiyorum size. Herkes ameliyat olmak istemiyor. Özellikle burun düşünen izleyicilerimiz. Daha basit yöntemlerle işte non-surgeon dediğimiz burun dolgularıyla. Bize bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii burun dolgusu ilk önce tabii hani kişinin bundan rahatsız olması lazım. Size gelecek, muayenenizi yapacaksınız. Burnun durumu önemli aslında. Hani şimdi burun ameliyat geçirmişse ondan nispeten uzak durmamız gerekiyor ama hani bazen
ameliyat geçirdiği zaman da burunda düşme olabiliyor. Eğer anatomisi çok değişmemişse onun hani özel hani her medikal estetik doktorunun kendine göre yöntemleri vardır. Ben daha çok iğne kullanmadan yapıyorum. Hem burnu askılayıp hem de arka tarafta bir deformite varsa onu düzeltiyoruz. Burun askılaması hani kullandığım... İple yapıyorsunuz. Yok, ip değil. Normal alttan yukarıya yükseltme şeklinde. Hani askılama dediğim taşıyıcı kolona daha sert bir madde yerleştiriyoruz. Yukarıya da dolaşımı bozmamak için daha yumuşak bir malzeme kullanıp düzelmesini sağlayabiliriz. Ama hani kişinin durumuna bağlı. Burnunda hani esneme yoksa onu yukarı kaldırmamız biraz zor oluyor. O yüzden de hastayı görmemiz gerekiyor. Bir de üst üste ameliyat geçirmiş hastalar oluyor mesela. Onda hani kanül ya da işte iğnenin geçmesi sıkıntı oluyor, dolaşımı bozabiliyoruz. O zaman hastanın durumuna göre karar verip ama güzel sonuçlar elde ediyoruz. Yani ameliyat. Gibi. Herkese Evet. burun dolgusu yapıyor muyuz? Herkese yapmıyoruz. Hani özellikle zaten belirli yaş altına zaten yapılmıyor. İşte muayene ederek yapıyoruz. Hani etrafında işte enfeksiyonu vardır, işte o anda geçirdiği bir durum vardır, işte kanser hastasıdır, işte hamiledir, işte süt veriyordur. Hani bunun gibi birçok durumda yapmayı tercih etmiyoruz. Burun dolgusu riskli bir işlem mi hocam? Yani özellikle burun köküne doğru kullandığınız malzemeye ve yaptığınız yönteme dikkat etmezseniz riskleri var. Dikkat edilmesi gereken bir uygulama. Evet. Yani hani elinizin çok alışkın olması lazım, elinizin hafif olması lazım. Yani böyle çok sert bir müdahalede bulunursanız ya damarı yırtarsınız ya da içine verirsiniz. Yani bizim kendi arkadaşlarımızdan da mesela doktor arkadaşlarımıza yapılmış işlemde bile ertesi gün nekroz gördüğümüz vakalar oldu. Peki hocam, dudak restorasyon işlemi nedir? Burundan bahsettik, biraz da dudaktan bahsetsek. Kimlere uygulanır, yararları nedir ya da komplikasyon gelişebilir mi? Bunlardan bahsetsek. Dudak restorasyonu yine hyaluronik asit maddesini kullanarak yapıyoruz. Yine onun eksilmesine bağlı. Ya da kişinin hani dudak yapısı hiç gösterişli değildir, hiç dudağım yok şeklinde olan hastalara da yapıyoruz. Genelde kadın hastalarımızın tercih ettiği ama %10'un altında erkek hastalara da yaptığımız bir işlem. Ne yapıyoruz? Hani onun yöntemleri var. Hani ya iğneyle yapabilirsiniz ya kanülle yapabilirsiniz. O sizin kendi hani alışkanlığınızla ilgili bir şey. İşte eliniz çok yatkınsa minimal komplikasyon, hatta hiç komplikasyonsuz bu işi çok iyi bir şekilde çıkartırsınız. Ve hani kullandığınız miktara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bazen böyle çok ekstrem istekler oluyor hastalardan. İşte böyle 2 cc, 3 cc dudak dolgusu yaptırmak isteyenler oluyor. Onları durumu açıklayıp hani Aşama aşama, step by step gibi. evet, daha doğru. aynen öyle. Hani ama böyle hani çok böyle büyük isteklerle gelen insanlar oluyor. Onlara ciddi düzeyde açıklamak durumunda kalıyoruz. Ama ortalama başlangıç olarak 1 cc hyaluronik asit maddesi alt üst dudağın doldurulması için çok uygundur ve çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Kullandığınız yönteme göre hani Rus tekniği, kendi tekniğiniz de olabilir. İşte kanülle de kullanabilirsiniz ya da yelpaze tekniği, işte kişinin durumuna göre komplikasyonsuz bir şekilde. Çünkü kanamaya sebep olabilir ya da maddeye karşı bazen alerjik durumlar gelişiyor. Dudakta çok gevşek bir doku olduğu için çok çabuk şişiyor. Hani böyle akşam haberlerde gördüğümüz hani dudağım şişti gibi olaylarla da karşılaşabilirsiniz. Onun tedavisi çok kolay, birkaç gün içinde iyileşiyor. Ama kullandığınız miktar o haberlerdeki gibi olmaması gerekiyor. Yani 3-4 cc. Aslında hocam dudak dolgusundan çok eritme işlemi talep görüyor. Yani insanlar artık Evet. çok kolay bir şekilde ben yaptırayım, beğenmezsem eritirim. Eritmeyle ilgili bir şey söyler misiniz? Eritme aslında sıkıntılı bir şey. Yani çok tercih etmemeye çalıştığımız bir durum. Çünkü hyaluronidaz maddesi hani normalde hyaluronik asit vücudumuzda olduğu için eğer siz hani malzeme olmayan bir yere de o maddeyi verirseniz normal dokuda da erimeye sebep oluyor. O yüzden de hani düzeltebiliyoruz çok ekstrem durumları eriterek normal hale getiririz ama hani işi düzgün yapıp genelde eritme kısmına çok girmemeye çalışıyoruz açıkçası. Benim kendi yöntemim o şekilde ama hani bakıyorum hastada ciddi bir durum var. O zaman eritilmesi gerekiyorsa çünkü dolaşım bozan durumlar oluyor. Hani eritmezseniz nekroza da gidebilir gerçekten. Hani damarın içine girmese bile sıkışıklıktan dolayı nekroz oluşabiliyor.
O zamanlarda da tabii eritmemiz gerekiyor. Hocam şimdi bu estetik görünümü evet karşılıyorsun ama şöyle bir durumda olabiliyor mu? Herhangi bir kaza sonucu belki doğuştan bir asimetrisi, şekil bozukluğu. Bu da yaptığınız uygulamayla düzeltilebiliyor mu? Tabii dudak Estetik asimetrisini görünüm. ciddi oranda düzeltebiliyoruz. Ama hani çok ciddi bir deformite yoksa, hani deformite varsa olabildiği ölçüde. Hani öyle birkaç hastam olmuştu benim. Yüz deformitesi olan yüz gençleştirmede kişinin yüzünü düzeltebildiğimiz, evet, yüz asimetrisini dahi düzelttiğimiz hastalarımız oldu. Dudakta bu nispeten daha kolay. Hani kişinin dudağı bazen biraz aşağıda oluyor, biraz yukarıda oluyor. Bazen önceden bir işlem yaptırmış oluyor. İşte hani bir taraf fazla eriyor ya da erimiyor ya da kişi yapamamış oluyor. Onları düzeltebiliyoruz. Yani çok büyük oranda düzeliyor. Hocam son dönemde trend uygulamalarından biri aslında bize de çok geliyor. Jawline ya da çene restorasyonu dediğimiz şey. Çene restorasyonunda bir medikal kısım var, bir de işte normal olarak ihtiyaç olan kısım var. Yani estetik olarak kısım var. Bunlarla ilgili bize biraz bir şeyler anlatır mısınız? Tabii. Şöyle, şimdi hastalar hani ameliyat geçirmiş olabiliyor. Hani çene kırığından dolayı implantlar takılmış oluyor. Özellikle çene ucunda implant varsa mümkün mertebe uzak durmaya çalışıyoruz ama çok ciddi bir deformite varsa yine onu düzeltmek için şartları zorlayarak işlemler yapıyoruz. Ona göre önlemleri alıyoruz. Çünkü eğer implant varsa, enfeksiyon gelişirse biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz ama kişide çene hattında işte böyle girintili, çıkıntılı durumlar, hani böyle eğilmiş, bükülmüş ya da hani Yaşa bağlı buldog sarkmaları gibi. yaşa bağlı buldog varsa onların hepsini düzeltebiliyoruz büyük oranda. Yani %80-90, bazen %100 oldu. Ama jawline'da hani ikili yöntem kullanılıyor. Bir çene ucundan başlamanız gerekir, sonra da arkaya doğru çektiriyorsunuz. Hastanın deformite durumuna göre, yaşına göre kullandığınız malzeme de değişir. Yaptığınız işlemler de çeşitliliği artıyor aslında. Yani normal, yani 40 yaşlarında bir insana çok fazla malzeme kullanmadan jawline çok düzgün bir hat çıkartabilirsiniz eğer ciddi bir deformitesi yoksa. Ama yaşlıysa ilk önce yüzü toplayıp sonra Mezoterapilerle ya da Evet, yüzü yukarıdan asmakla aynen. ilgili. Yani yüzü asarak ya da işte sıvı yüz germe yapıp eğer yetmiyorsa hafif bir askılama sonra jawline yapmanız daha uygun olabilir. Aslında problemi yukarıdan çözmek lazım. Evet, yukarıdan aşağı genelde çalışıyoruz. Ondan sonra hani kalan eksik bölge. Çünkü yüzde bir yeri yaptığınız zaman diğer taraf eksik kalıyor. Hani hasta diyelim bir işlem için geliyor. Ondan sonra bir sonraki hafta bakmış işte ya da 2 hafta sonra ya benim şuram da eksik. Çünkü kendisi de görmeye başlıyor, kendisine dikkat etmeye başlıyor. Çünkü bu işe başlayınca her şey tam olsun isteniyor ve o yüzden de yukarıdan aşağı yani yüz liftingi yaparsınız. Gerekiyorsa altın oranları hesaplayarak çeneyi düzeltirsiniz. İşte burun, çene, dudak doğrultusunu da düzelttiğiniz zaman çok güzel sonuçlar ortaya koyabiliyoruz. Hocam peki bu sıvı yüz germede bir yaş aralığı var mıdır? Ya da şöyle de değiştirebiliriz. Siz bu sıvı yüz germeden sonuç alamazsınız dediğiniz bir grup var mı? Yani çok genç hastalara eğer çok böyle ciddi deformitesi yoksa, yani kaza Çok geçirilmiş, önermiyoruz doku zaten. kaybı vardır. Mesela onlara bir şekilde işlem yapabiliyorsunuz ama genelde hani benim en genç sıvı yüz germe yaptığım hasta 27-28 yaşlarındaydı. Hani hafif böyle kilo alıp vermeye bağlı çöküntüler oluyor yüzde. O zaman kullanabiliyorsunuz ama genelde 25 yaş altında çok gerekli olmuyor açıkçası. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz teşekkür değerli ederim. bilgiler Çok için. teşekkürler. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimi uzman doktor Hüseyin Metin'di. Kendisiyle çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.